Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerin hissedebildiği ve bizim hislerimizin yetersiz kaldığı durumlardan ve olaylardan, olgulardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz tabii ki insan artık sivilizasyonla birlikte yani uygarlıkla birlikte zaman içerisinde farklı yönlerde gelişim göstermiş bir canlı ama bu farklı yönlerdeki gelişimler yani zeka olarak gelişim gösterme, fiziksel aktivitenin kısıtlanması yanı sıra da içgüdülerin ve bir takım dürtülerin körelmesi, bir takım hissiyatların da körelmesiyle sonuçlanmış bir uygarlaşma sürecinden geçtik hepimiz insan olarak. Fakat tabii insanla birlikte ilk evcilleşen canlı olan köpekler hala insandan farklı olarak bir takım dürtüleri, içgüdüleri ve hissiyatları bünyesinde taşıyorlar. Yine insanla yaşamanın getirdiği dezavantaja bağlı olarak bazı hisleri onların da köreldi ama hala bizden çok çok daha ön planda olan, çok çok daha ileri pozisyonda olan hissiyatlara sahipler köpekler. Ve köpeklerin bu hissiyatları bizden çok çok daha kuvvetli olan hissiyatlarının başında ne geliyor? Tabii ki koku alma hissi. Ve bu koku alma hissinin köpeklerdeki aşırı duyarlı olması ve insana göre çok çok daha üst pozisyonda olması köpekleri kokulara karşı kokuları analize etmekte bizden çok ön planda olmalarına sebebiyet veriyor. Bir köpek örneğin bir tencerenin içerisinde pişen bir yemekteki bütün bileşenleri farklı farklı baharatlar olsun, işte domatesi olsun, salçası olsun, suyu olsun, işte atıyorum bir taze fasulye ise fasulyesi olsun. Yani köpeğe bir imkan tanılsa sadece uzaktan koklayarak bile size tek tek bileşenleri yazabilecek kadar iyi analize edebildiği bir koku sistemi, yönetimi söz konusu köpeklerde. Ve biz de bu koku hissinin köpeklerdeki yüksek koku hissiyatına bağlı olarak köpekleri, iş köpeklerini özellikle bu yönlerde kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bize yardımcı oluyorlar. Arama kurtarma en başta kullanılan hem doğa araması hem enkazlarda, depremlerde göçük altında kalan veyahut da enkaz altında kalan kazazedelerin tespit edilmesinde ne yapıyoruz? Köpeklerin koku alma duyusundan faydalanarak tespit yapıyoruz ve hiçbir teknoloji köpeklerdeki bu koku mekanizması kadar iyi çalışacak bir pozisyonuna getirilemedi şu anda. Yani köpeğin burnundaki hassasiyet, analize etme, tabii birçok kimyasal tepkime ve fizyolojik reaksiyon var koku alma olgusunda. Köpek kokuyu aldıktan sonra beynin bulbo olfaktör bölgesinde analiz etmesi, bileşenlerini ayırması, ondan sonra beyin tarafından farklı tepkilerin verilmesi falan gibi bir dizi olgu ve birçok dinamik işin içerisinde. Arama kurtarma köpekleri söylediğim gibi köpeğin koku alma duyusuyla bağlantılı olarak önceden koku yoğunluğuna bağlı kazazedeyi tespit etmesi, bulması. Bunun haricinde yine koku duyusuyla kanser dedektör köpekler tüm dünyada %90 küsürlere varan doğrulama payıyla özellikle idrar kesesi, mix tümörleri konusunda çalışan köpekler var. Deri kanserleri konusunda, cilt kanserleri konusunda çalışan köpekler var. Akciğer kanseri konusunda tespitte kullanılan köpekler var ve bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Kanser dedektör köpekler de koku alma duyularının yüksekliği ve çözümlemeleri doğrultusunda, ışığında yine köpekleri kullandığımız alanlardan bir tanesi. Bunun haricinde yine köpeklerde özellikle koku alma duyusuna bağlı biliyorsunuz iz takip köpekleri, keşif köpekleri, özellikle emniyet birimlerinin yoğunlukla kullandığı ve Türkiye'de de tüm dünyada uyuşturucuyla mücadelede narkotik dedektör köpekler yüksek koku alma duyularına bağlı hiçbir aletin bulamadığı, hiçbir insanın bulamadığı şeyleri tespit edebiliyorlar. Bunun haricinde bomba dedektör köpekler yine emniyetin bünyesinde bomba tespitinde birçok hayat kurtuluyor. Tüm dünya kullanıyor. Aynı şekilde kadavra köpekleri, hatta trüf mantarı biliyorsunuz çok pahalı bir mantar. Lüks restoranlarda kullanılan bir mantar. Bu mantarı tespit edebilen köpekler bile kullanılıyor ve bu koku duyusu sayesinde yapılıyor. Yani insandan farklı olarak hissiyat olarak koku hissiyatı köpeklerde mukayese edilemeyecek kadar
yüksek köpeklerde. Bunun haricinde yine köpeklerin özellikle bir takım sismik hareketleri insanlardan çok daha önce hissettikleri üzerine algılar vardır ve teoriler ve tespitler vardır. Bu da doğru ama tabii ki her köpek için ve her mekan için söz konusu değil. Köpekler depremi önceden hissederler mi? Aslında depremi önceden özellikle çok daha iyi hissedebilen kuşlardır. Evde kuş besleyenler bunu çok iyi bilir. Bunu tecrübe etmiş olanlar, özellikle kuşlar depremin hemen öncesinde tüneklerini terk ederler. Genellikle kafeslerin dip kısımlarına giderler. Özellikle kuş besleyenler bunu çok iyi bilir. Köpekler de tabii ki insanlardan çok daha önce algılayabiliyorlar. Neden? Çünkü sismik hareketleri hissedebiliyorlar ve tabii ki sesler. Köpeğin seslere karşı duyarlılığı, yani sese karşı hassasiyet hissiyatı da insandan çok yüksek. Bizim belli frekans aralıklarında seslere karşı tepkimiz söz konusu olabiliyor. Yani duyma veyahut da duymaya bağlı reflektif algı geliştirme. Ama köpeklerin çok daha farklı aralıkta, frekans aralıklarındaki çok daha farklı tonlardaki sesleri duyabilme, özellikle sonik sesleri duyabilme olasılıkları var ve yetenekleri var. Bu sesleri duyabilme ve tabii ki bütün köpeklerin kulak kasları çok gelişkindir. Bizim kulak kaslarımız neredeyse hiç gelişkin değil ama her köpek besleyen bilir. Köpekler kulaklarını sürekli radar gibi kullanırlar. Kulak kaslarını kullanarak kepçe içerisinde bütün sesi toplamak ve analize etmek. Biliyorsunuz nereden baksanız 90 bazen 110 dereceye kadar köpekler kulaklarını deviye edebiliyorlar. Buna bağlı olarak da sesi toplamak ve analize etmek kolay oluyor. Tabii ki çok farklı frekanstaki sesleri de duyabiliyorlar. Bu da hissiyat olarak bizden çok daha önde oldukları olgular. Ve tabii ki köpeklerin gözlem yetenekleri. Gözlem yetenekleri ve buradan çıkarttıkları duygusal döngüler bizden yine çok üstün durumda. Özellikle biliyorsunuz köpek insana bağımlı yaşayan bir canlı olduğu için insana çok yüksek şekilde kanalize olabilen bir canlı. Yani dünyasının merkezinde insan var ve sürekli insana endeksli bir yaşantı içerisinde olmak zorunda. Buna bağlı olarak da insanı çok iyi irdeleyen ve özellikle vücut hareketleri ve mimiklerinden çok iyi çıkarım yapabilen canlılar ve buna bağlı olarak nerede kullanılıyor köpekler? Özellikle epilepsi hastalarında, SARA nöbeti geçiren hastalarda biliyorsunuz epileptik nöbetler gelmeden önce kişi farkına bile varmasa ya da ikinci bir kişinin, işte atıyorum oğlu epilepsili olan bir annenin çocuğunun yüzüne bakarak birazdan epilepsi krizi geçireceğini anlaması çok kolay bir şey değil. Ama köpekler bu yönde eğitildiklerinde o kadar iyi takipte bulunabiliyorlar ki yüzünüzdeki bazı kasların atipik hareketleri, seyirmeler, normalde dışarıdan bakıldığında hiç anlaşılamayacak bir takım hareketleri tespit edip kişiyi uyarıp, biliyorsunuz epilepsiyle olan hastalar için en büyük tehlike ne? Epilepsi krizi esnasında motor reflekslerin kontrolünün kaybolması, katatonik kasılmalar ve buna bağlı olarak kişinin sert zeminlerde düşüp kafayı gözü yarması, ağır travma alma riski çok yüksek. Köpek gidip bu seyirmeleri gördüğü anda kişiyi uyarıyor ve ne oluyor? Kişi hemen gidip yumuşak bir zemine kendine fikse edip en az zararla epilepsi krizini atlatabiliyor. Köpek bunu insanın gözleminin çok dışında bir gözlemle algılayıp insanı haberdar edebilen bir canlı ama tabii ki bunu insan olarak bizim yapmamız pek mümkün değil. Bunun haricinde yine buna benzer bir olguyla özellikle hipoglisemi hastalarında, yani şeker hastalarında şeker koması ya da şeker krizi öncesinde yine vücuttaki koku değişimleri, bunun yanı sıra yine vücuttaki bir takım kas seyirmeleri, kas tremorlarını takip ederek köpeğin yine kişiyi uyarması ve ihtiyacı olan insülini kendisine yapması gerekli olduğunu hatırlatması gibi yine hipoglisemide kullanılan ve bu yönde eğitilmiş olan köpekler var. Son dönemlerde şu anda yine bizim de projenin içerisinde olduğumuz tabii ki COVID-19 tespit köpeği projesi var. Biliyorsunuz ben çok önce korona ilk başladığı dönemlerde, bu pandemi ilk başladığı dönemlerde bunun köpek tarafından tespitinin yapılabileceği konusunda bir takım söylemlerim olmuştu. Çünkü
daha öncesinde çok geçmiş zamanlarda sıtmanın bile tespitini yapabilen köpekler oldu dünyada ve bu konuda çalışmalar oldu. Şimdi de Finlandiya'da biliyorsunuz şu anda bazı köpekler havaalanlarında COVID-19 tespitinde kullanılmaya başladı. Hemen çünkü korona başladıktan bir süre sonra bu projelendirildi. Şimdi ülkemizde de projelendiriliyor. Biz sunduk bunu. Umarım yakın zamanda bir çalışma grubu oluşturmak üzereyiz. İzinler ve prosedür tamamlandıktan sonra tıpkı yine koku alma duyusuyla en başta söylediğim gibi köpekler COVID-19 bünyesinde taşıyan insanları da bir takım doneleri birleştirmeden işte ateş ölçmeydi, şuydu buydu bunların hepsi eksik kalan şeyler. Ama köpek bakın yapılan çalışmalarda Finlandiya'da kullanılan köpekler %95'e yakın doğru sonuç veren köpekler var. Dolayısıyla yapılan bütün test markerlarından daha güvenilir sonuç verebiliyor. Bu işin sonunda şu çıkıyor ortaya: köpekler hissiyat olarak bizden çok çok öndeler. Ne mutlu ki bize yakın olan canlılar onların bu özelliklerinden faydalanıp birçok insan hayatına rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde devam edebiliyor. Buradan da şu sonucu çıkartıyoruz: hiçbir hissiyatımız maalesef köpeklerin hissiyatlarını yakalayamayacak pozisyonda. Köpekler hissiyat olarak bizden çok daha öndeler.